Merhaba arkadaşlar. Geçmişi ta 1950'li yılların sonlarına dayanan Göbekli Tepe'de başlayan, daha sonra Karahantepe'de ve daha sonra Taştepeler projesi çerçevesinde e, başta Sayburç olmak üzere birçok başka alanda sürdürülen e, çok önemli arkeolojik kazılar var. Bu kazılar uzun yıllar sessiz sedasız sürdürüldü. Fakat son 2-3 sene içerisinde birdenbire bu kazılar çerçevesinde göçebe insan topluluklarının yerleşik yaşama geçmeleriyle ilgili yerleşik teorilere aykırı olarak yeni bir teorinin ortaya çıktığını yavaş yavaş gördük. Eski anlayış kabaca şöyleydi: milyonlarca yıl gezici, avcı toplayıcı bir yaşam süren insan toplulukları ilk kez işte verimli hilal dediğimiz işte Mezopotamya'yı da içine alan bölgede yabani bitkileri ehlileştirerek tarım yapmaya başladılar. Buna paralel olarak da hayvanları evcilleştirdiler ve böylece yerleşik yaşama geçtiler. Yerleşik yaşama geçmeyle birlikte geçmişin dini inançları kurumsallaşarak örgütlü dinlerin, dinsel yapıların ve süreç içerisinde devletin ortaya çıktığı şeklinde bir anlayış vardı. Geçmişteki bu anlayışa karşı çıkan yeni anlayış ise şunu söylüyordu: özellikle Göbekli Tepe'de ortaya çıkan yapıların başlangıçta bir dini tapınak yerine geçtiği ve dolayısıyla burasının aslında yerleşik yaşama geçmeden önce dinin ortaya çıktığını, yani kurumsal dinlerin ortaya çıktığını, bu dinsel yerleşim sayesinde insanların yerleşik yaşama geçtiklerini, yerleşik yaşama geçtikleri için de tarım yapmaya başladıklarını ve süreç içerisinde hayvanları evcilleştirdikleri şeklinde bir anlayış ortaya çıktı. İlk başta bu anlayışı değişik kendilerine dini referans alan araştırmacılar, medyadaki etkili kişiler ve değişik video üreticileri bu görüşleri dile getirdiler. Fakat daha sonra belli bilim insanlarının bu görüşleri benimseyerek bu yönde açıklamalar yapmalarıyla birlikte yoğun bir tartışma gündeme geldi. Bu videoda kısaca bu tartışmayı ele alacağım. Bu tartışma aslında yaklaşık 2 yıl önce bu videoları ilk çekmeye başladığım dönemde bana sorulmuştu. Fakat o dönemde bu konuyla ilgili hem fazla bir bilgim ve araştırmam olmadığı için hem de sürdürülen çalışmalarla ilgili doyurucu ve bilimsel açıklamalar fazla bulunmadığı için sadece geçmiş anlayışları özetleyen ve kendi bakış açımı bildiren bir yaklaşım sunmuştum. Ama bu aradan geçen zaman içerisinde konuya ilişkin ilgim hiçbir zaman sönmedi. Bu konuyla ilgili değişik yayınları, videoları, bilimsel toplantıları ve bunların sonuçlarını takip etmeye çalıştım ve bunun sonucu olarak bu videoyu çekmeye karar verdim. Böylesi bir videoyu çekmeye karar vermemin önemli bir nedeni de burada ele aldığımız İnsanın evrimine ilişkin uzun evrimsel süreçte dinsel düşüncelerin nasıl ortaya çıktığını ve onun gelişme seyrini bilmek için insan evrimi üzerine kapsamlı şekilde düşünmek gerektiğini ve insanın evrimini kavramadan bu konulara açıklanamayacağına yönelik uyarımın da etkisi var. Şimdi bu konuya amiyane bir deyimle balıklama atlayan ve buldukları ilk ortaya çıkan bir takım sonuçlardan hareketle geçmişteki antropologların ve bilim insanlarının ortaya koydukları materyalist temelde söylenebilecek insanların dünyevi geçim uğraşlarını merkeze alan ve böylelikle üst yapısal unsurları anlatan açıklama yerine dini merkeze alan, dinsel düşüncenin insan yaşamının değişik yönlerini hakimiyeti altına aldığını ve onun belirleyiciliği ışığında insan toplumlarının evrimleştiklerini söyleyen anlayışlara güç verilmeye çalıştı. Şimdi ilk başta
ortaya konulan bu anlayışların kendilerini dayandıkları temel bulguların aslında doğru olmadığı, zaman içerisinde kazılar ilerledikçe buna ilişkin son derece bol veriler ortaya çıkmaya başladı. Özellikle orada sürdürülen kapsamlı kazı çalışmalarının başkanlığını yapan Profesör Necmi Karul ve onun gibi bir takım bilim insanlarının yaptıkları açıklamalar ve sunumlar aslında ilk baştaki aceleci genellemeleri ve bunlardan ortaya çıkan sonuçların son derece yanlış ve yersiz olduğunu ortaya koymuş durumda. Şimdi ilgili bilim insanlarının yaptıkları bazı video söyleşilerinin ve sunumların linklerini bu videonun açıklamalar kısmına koyacağım. Konuya ilgi duyan arkadaşlar o videoları çıkış noktası alarak onlara bağlı olarak konuya ilişkin diğer yazılı ve görsel materyallere kolaylıkla ulaşabileceklerdir. Göbeklitepe, Karahantepe, Sefertepe, Gürcütepe, Sayburç kazılarının sürdürülmesiyle birlikte ortaya çıkan veriler bize şunu gösteriyor. Başlangıçta avcı toplayıcı bir topluluğun belli dinsel ritüelleri ve dinsel inanışlarını gerçekleştirmek için inşa ettikleri yerler olarak ilan edilen yapıların, özellikle de bu T şeklinde sütunlarla belirlenmiş yapıların söylenildiği gibi belli ritüellerin sürdürüldüğü toplanma yerleri olduğu açık. Fakat bunların çevresinde yapılan kazı çalışmaları süreç içerisinde bunların çevresinde insanların yerleşik yaşama geçtiklerini ve buralarda yaşadıklarını gösteren çok sayıda buluntu ortaya çıktı. Yani kısacası ilkin avcı toplayıcı topluluklar yerleşik bir yaşama geçmeden yalnızca dinsel nedenlerle, yani dini düşünceyle ve dini düşüncenin ritüellerini ve gereklerini yerine getirmek için bu tapınak denilen yerleri inşa etmiş ve ardından yerleşik yaşama geçmiş ve yerleşik yaşama geçtikten sonra tarımcılık ve hayvancılık gelişmiş olduğu yönündeki iddia bütünüyle çökmüş durumda. Yani kazıları sürdüren, mesleğine titizlikle uyan ve kendi önyargı ve inançlarını işin içine katmayan bilim insanları bu konuda çok net bir biçimde tutum belirliyorlar. Yani bu Göbeklitepe'de, Karahantepe'de bulunan yerlerin aslında bir tapınak olmadıklarını, buraların olsa olsa bir kült merkezi, yani belli ritüellerin yerine getirildiği ya da belli erginlenme törenlerinin yapıldığı, topluluğun bir araya geldiği kamusal mekanlar olduğunu ortaya koyuyor. Yani bunların bir tapınak olmadığı şuradan belli diyor bu bilim insanları. Birincisi tapınak demek aslında bir kurumsal, örgütlü, dinsel yapı anlamına gelir. Kurumsal, örgütlü bir dinsel yapının oluşması ise bu yapıyı sürdürebilecek, başka bir işle uğraşmayan, bu işte uzmanlaşmış ruhban sınıfının ortaya çıkmasını gerektiriyor. Bu ruhban sınıfının gereksinmelerini sağlayabilecek toplumsal bir bölünmenin olması ve toplumda belli insanların, bu insanların geçimlerini sağlayabilecek durumda olmaları gerekiyor. Ve buna bağlı olarak da bunun olması da aslında toplumsal iş bölümünün ve gelişmiş bir ekonomik yapının oluşması anlamına geliyor. Ama bütün bunlar söz konusu kazıların yapıldığı yerlerde bunlara ilişkin somut belgeler, kanıtlar, ipuçları ortada yok. O zaman geçmişteki anlayışla bugünkü anlayışı nasıl revize etmek ya da bütünleştirmek gerekiyor? Aslında insan topluluklarının evrimsel sürecine bakıldığında
geçmişten bugüne farklı dünyanın değişik köşelerindeki insan topluluklarının gelişmelerinin doğrusal bir biçimde ve her yerde aynı örüntüyü izlemesi gerekmiyor. Yani örneğin şimdi Göbekli Tepe, Karahantepe havzasındaki topluluğun yaşantısına baktığımızda evet, bu insanlar bu yapıları inşa ettiklerinde ve yerleşik yaşama geçtiklerinde oradan çıkan bulgulara bakıldığında tarıma başlamadıklarını ve evcilleştirilmiş hayvanlarla uğraşmadıkları görülüyor. Peki bu neden böyle? Çünkü oradaki başka bulgular büyük ceylan sürülerinin yeterli yabani tahılların bolca bulunduğunu, olanaklar sayesinde bu insanların geçimlerini sürdürebildiklerini ama yerleşik yaşama geçip ilişkiler geliştikçe, toplum karmaşıklaştıkça ve büyüdükçe zaman içerisinde çevredeki doğal kaynakların da azalmasıyla birlikte tarım yapmaya başladıklarını ve hayvancılığı geliştirdikleri söylenebilir. Bu aslında geçmişte Gordon Childe gibi antropologların ortaya koydukları en genel şemanın tümüyle yanlış olduğu ve geçersiz olduğu anlamına gelmiyor. Hatırlarsanız dilin kökeniyle ilgili tartışmalar içerisinde kurumsal, örgütlü dinsel yapının bulunmadığı Pirahalar arasında araştırma yapan Daniel Everett gibi antropologlardan söz etmiştim. Daniel Everett ve onun gibilerin bildirdiklerine göre Pirahalarda bildiğimiz anlamda bir kurumsal din, bu dinin yapıları, buna yönelik bir oluşum yoktu. Neden yoktu? Çünkü Pirahalar balıkçılık yaparak ve ormandan elde ettikleri doğal kaynaklarla geçimlerini rahatlıkla sürdürebiliyorlardı. Geçimlerini günlük kısa bir sürede, yani 3-5 saatlik bir çabayla günlük yiyecek ihtiyaçlarını karşıladıkları için bunun dışında çabaya girmiyorlardı ve girmedikleri için de hem kurumsal bir dinsel yapıları yoktu, hem bir toplumsal bölünme, iş bölümü ve sınıflar yoktu. Ve bu doğaya uyumlu, basit ve sade yaşam nedeniyle aslında dillerde son derece sınırlı kalmıştı. Yani sayı kavramları, gelişmiş bir sayı kavramları yoktu. Buna benzer biçimde dilleriyle ilgili belli soyutlamalar henüz gelişmemişti. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani Pirahalar örneğinde, Pirahalar gibi yaşayan bir topluluğun dinsel düşünce ve kurumsal bir din geliştirmesine zaten olanak yok. Çünkü toplumsal bir ayrışma yok. Şimdi buna benzer biçimde dünyanın değişik köşelerinde farklı koşullar yaşayan topluluklar tek tek ele alındığında bu toplulukların bazıları geçmiş şemada öne sürüldüğü gibi önce yerleşik yaşama, önce tarım ve hayvancılık yapmaya başlayıp daha sonra yerleşik yaşama geçmek ve oradan dinsel kurumlara ve yapılara geçmiş olabilir. Ama bunun tersi olarak özellikle Göbekli Tepe ve Karahantepe çevresinde gördüğümüz oluşumların da gerçekleşmesi son derece mümkün. Yani bunların birbirlerine karşıt, antitez olarak ortaya konulması ve birinden birisinin insanlığın izlemiş olduğu evrensel bir yol olduğu iddiası doğru değil. Göbekli Tepe, Karahantepe kazılarında ortaya çıkan ilk bulgulardan hareketle acele genellemeler yaparak geçmişte genel kabul görmüş olan avcı toplayıcı toplulukların yerleşik yaşama geçme süreçleriyle ilgili şemanın tümüyle geçersiz olduğunu ve yepyeni bir anlayışın ortaya konulması gerektiğini, insanlığın yerleşik yaşama geçmesinin dinsel düşünceler temelinde ve dinsel düşüncelerin gelişmesiyle birlikte olduğunu söyleyen bilim insanları ve araştırmacılar aslında
bu videolar dizisinde ortaya koymaya çalıştığım insan evrimine ilişkin ayrıntılara ne kadar bir haber olduklarını, bu konulara ilgilenmediklerini ve bu konularla ilgilenmedikleri için de süreçlerin doğru analiz edemediklerini görüyoruz. Bir an için onların dediklerinin doğru olduğunu düşünelim. Bu insanlar tarım yapmıyorlar. Hayvanları da evcilleştirmemişler. Şimdi tarım yapmadıklarına, hayvanları evcilleştirmediklerini ve göçebe olarak yaşadıklarına göre bu insanların belli bir yerleri, yurtları yok. Sürekli geziyorlar. Nerede geziyorlar? Doğal olarak doğadaki yenilebilecek bitkilerin çevrimine ve av hayvanlarının durumuna göre gezici bir yaşam sürdürüyorlar. Şimdi biz antropolojik değişik saha çalışmalarından ve günümüzdeki hala avcı toplayıcı yaşam süren toplulukların yaşam tarzlarına baktığımızda böylesi bir yaşam tarzının hiç de öyle kolay bir yaşam tarzı olmadığını, yani pirahalar gibi Amazonların koşullarında yaşayan sınırlı sayıda topluluklar dışında esas olarak avcı toplayıcı toplulukların günlerinin neredeyse akşama kadar sürekli yiyecek peşinde koştuklarını ve çok zorlu bir yaşam sürdürdüklerini göz ardı etmememiz gerekiyor. Yani bu insanlar karınlarını doyurmak için sürekli olarak günlük olarak yiyeceklerini temin etmek zorundalar. Günlük olarak yiyeceklerini temin ettikleri gibi bu işlemi sürekli olarak gezici bir biçimde yapmak zorundalar. Gezici olarak dolaştıklarına ve sürekli yiyecek peşinde koştuklarına göre bu insanların yılın belli bir döneminde ya da belli ritüeller için böylesine devasa kamusal alanlar, yani tırnak içinde bir takım bilim insanlarının söyledikleri gibi tapınaklar inşa etmeleri ne derece mümkün olabilir? Diyelim tapınakları inşa ettiler. Çok büyük emek harcadılar. Yani günlerce, aylarca çalışarak bu işi yaptılar. Bu arada karınlarını nasıl doydurdular? Onlara bu işleri yapması için diğerleri nasıl erzak getirdi ayrı bir mesele. Diyelim yaptılar. Fakat biz sıradan her insan bahçesi, küçük bir bahçesi olan ya da yazlığı olan her arkadaş şunu gözlemlemiştir. Bir yazlığınız ya da bir küçük bahçeniz veya bir tekneniz, diyelim denizde tekneniz varsa bunlara sahip olmak bir iştir. Fakat sürekli olarak bunların sefasını sürebilmeniz için o kadar çok ayrıntı ve o kadar çok masraf ve emek harcamak zorundasınız ki, yani bir yazlık eve diyelim senede 3 ay 4 ay yaşamak için kullandığınızı düşünelim. Bu 3-4 ayın dışında uzun kış ayları sırasında bu yazlık evle ilgilenmediğinizde, hiç gelip gitmediğinizde, birilerine rica edip orayı kontrol etmesini istemediğinizde 6-7 ay sonra geldiğinizde çok büyük şoklarla karşılaşabilirsiniz. Küçücük bir çatıdaki iğne deliği kadar bir sızıntı evinizin mahvolmasına yetebilir. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Önce din anlayışını savunanların ortaya koydukları tapınakların inşa edilmiş olduğunu sırf bu amaçla kabul etsek bile bunu sürdürmenin ne kadar zor olacağını ve olanaksız olduğunu insanın evrimiyle ilgili konuları araştırmış ve bu konular üzerine kafa yormuş herkes kolaylıkla kavrayabilecektir. Yani buradan şunu anlatmaya çalışıyorum. Göbeklitepe ve Karahantepe kazı sonuçlarından ortaya çıkan ilk bulguları din öncelikli bir anlayışla yorumlayanların ortaya koydukları ve antropoloji literatüründe devrim anlamına gelen bir dönüşümün olması gerektiğini söyleyenlerin haklı çıkmadıkları, daha sonraki kazılarla ilgili bilimsel çalışmaların sonuçları ortaya konulduktan sonra
Konuya hakim uzman insanların yaptıkları açıklamalarla birlikte bu büyük teorik dönüşümün aslında doğru olmadığı açığa çıkmış oluyor. Kuşkusuz geçmişte dünyanın değişik köşelerinde farklı doğal habitatlarda, farklı yaşam koşulları içerisinde gezici insan topluluklarının yerleşik yaşama geçme süreçlerinde farklı örüntülerin ortaya çıkmış olabileceğini kabul etmek gerekir. Geçmişte ortaya konulmuş olan şemanın aşırı genelleme sonucu olarak her yerde aynı biçimde geçerli olmasını beklemek doğru değildir. Bu anlamıyla Göbekli Karahantepe kazılarında ortaya çıkan sonuçlar ve oradaki bulgulara göre izlenmiş olan yerleşik yaşama geçme örüntüsünün başka bölgelerde geçerli olmayabileceğini unutmamak gerekir. Buradan bilimsel olarak çıkarılması gereken sonuç şudur: İnsan toplulukları milyonlarca yıl boyunca avcı, toplayıcı küçük gruplar halinde yaşamlarını sürdürdüler. Bu uzun yaşam sürecinin zaman içerisinde yerleşik yaşama geçmesi ve yerleşik yaşamla birlikte tarımın ve hayvancılığın ortaya çıkmasına bağlı olarak kurumsal dinlerin ortaya çıkması ayrı bir süreç. Bu farklı ülkelerde, farklı bölgelerde, farklı biçimlerde gerçekleşmiş olabilir. Bunun ortaya çıkmış olması geçmişteki konuları ekonomik altyapıdaki gelişmelerle açıklayabilen anlayışların tümüyle çöpe atılması gerektiğini ve bunların yerine din öncelikli, dinsel düşünceyi öne alan ve onun temelinde toplumun gelişmesini açıklamaya çalışan acele genellemelerin doğru olmadıklarını unutmamak gerekiyor. Bu videonun da sonuna geldim. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapan, destekleyen, eleştiren bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.